Selamlar herkese, ben Ulaş. Bugün Minecraft'ta Phantom Farm'ı yapımını gösteriyorum. İlk olarak camları kullanarak bir çember oluşturuyorum. Ardından bu çemberi 2 kat yükseltiyorum. Daha sonra çemberin en üst katının her yanına çit kapısı koyuyorum. Köşelere de çit kapısı koymayı unutmuyorum. Akabinde bütün çit kapılarını açıyorum. Daha sonra yukarıya çıkıyorum ve köşedeki çit kapılarının üzerine geçici blok yerleştiriyorum. Sonrasında bu bloklardan faydalanarak bir sıra daha çit kapısı yerleştiriyorum. Fakat bu sefer köşeleri es geçiyorum. Ardından üstteki çit kapılarını da açıyorum. Daha sonra yukarı çıkıp geçici blokları kaldırıyorum. Ve farmın ortasına bir demir parmaklık yerleştiriyorum. Akabinde aşağıda sınırsız su kaynağı oluşturuyorum. Ve buradan kovaları doldurarak köşedeki çit kapılarının üzerine su döküyorum. Bütün suları döktüğümde bu şekilde görünmeli. Daha sonra kovaları doldurup sınırsız su kaynağını kapatıyorum ve yukarı çıkıyorum. Sonrasında kenardaki suların üstünü camlarla kapatıyorum. İçeri tarafta kalan suların üzerini ise demir parmaklıklarla dolduruyorum. Ardından geçici blokları kaldırıyorum. Sonrasında iki camı kırıyorum ve bir tuzak kapısı yerleştiriyorum. Ardından girişe de bir kapı yerleştiriyorum. Akabinde farmın etrafını bir blok derinliğinde kazıyorum. Ve tam tuzak kapısının arkasındaki kısma bir kova su döküyorum. Son olarak suyun bittiği kısımdaki blokları kaldırıyorum. Ve oraya geniş sandık ve huni koyuyorum. Artık farm hazır. Phantom'ların doğması için ardı ardına 3 gece boyunca uyumadan hayatta kalmış olmamız gerekiyor.
ve artık bundan sonraki gecelerde Phantom doğabilir. Evet, 3 gece boyunca uyumadan hayatta kaldım. 4. gece başlar başlamaz farmın içerisine giriyorum ve tuzak kapısının üzerinde Phantom'ları beklemeye başlıyorum. Gelen Phantom'ları buradan kesebilirim. Ve bunun için elimde Ganimet 3 büyüsüne sahip bir kılıç var. Sizin de daha fazla hayalizar elde edebilmeniz için Ganimet büyüsü içeren bir kılıç kullanmanızı öneririm. Şimdi gelin ben Phantom'ları keserken ne kadar hayalizar kasabileceğimize dair birkaç bilgi vereyim. Phantom'lar uyumadan hayatta kaldığınız 3 geceden sonraki uyumadığınız her gece boyunca doğmaya devam ediyorlar. Ve doğma mantıkları şu şekilde işliyor. Gece olduğu andan itibaren 1-2 dakika ara ile doğmaya çalışıyorlar. Ve doğma şansları her gece için değişiyor. 4. gecede doğma şansları 1/4 yani %25 iken 5. gecede bu rakamlar bir sayı artıyor ve 2/5 yani %40 ihtimalle doğuyorlar. 6. gecede %50, 7. gecede %57.1 ve 8. gecede %62.5 derken uyumadan hayatta kaldığınız her gece boyunca Phantom'ların doğma şansı artıyor. Bir diğer konu ise zorluk derecesi. Eğer oyunu kolay modda oynuyorsanız her doğuma girişimlerinde 1 veya 2 Phantom doğacaktır. Bu miktar orta modda 1 ile 3 Phantom, zor modda ise 1 ile 4 Phantom arasında değişiklik gösterecektir. Hayali zar kasma miktarınıza etki edebilecek son konu ise ganimet büyüsü. Phantom'ları ganimet büyüsü içermeyen bir aletle öldürdüğünüzde 0 veya 1 tane hayali zar düşürme şansınız olacak. Ve ganimet büyünüzün her bir kademesine oranla tek bir Phantom'dan düşürebileceğiniz maksimum hayali zar sayısı artacaktır. Yani ganimet 1 büyüsüne sahip bir kılıçla 0 ile 2 arasında hayali zar, ganimet 2 büyüsüne sahip bir kılıçla 0 ile 3 arasında hayali zar, ganimet 4 büyüsüne sahip bir kılıçla ise 0 ile 4 arasında hayali zar düşürebilme şansınız olacak. Bana gelecek olursak, ben 4. gecede ve zor modda ganimet 3 büyüsüne sahip bir kılıçla Phantom'ları kestim. Ve bu süre içerisinde 38 hayali zar birikti. Anlattığım parametrelere dayanarak bu miktar sizde farklılık gösterebilir. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi yorumlarda bekliyorum. Kanalıma abone olup zillere tıklayarak videolardan bildirim alabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.